Merhaba severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızda. Evet, Mayıs ayına bomba gibi girdik harbiden. Nisan'ın sonunda da gayet güzel ciddi taktiklerimiz vardı. Telegram kanalı açmıştım. Gelenler gayet mutlu. Seviniyorum cidden yüzlerin gülmesine. Bu yani şu Telegram kanalına geliyorsunuz, ben sayı veriyorum değil. En azından doğru videoya yönlendirmem arkadaşlar. Tabii ki o videoyu detaylıca izleyip de galip gelmek ya da puan almak da sizin elinizde. Ne kadar detaylıca dinlerseniz, mesela bugün şöyle bir şeyle karşılaştım. Kardeşimiz, ben şöyle bir şey dedim. Bilgi analistinin fotoğraflarını atın mutlaka. Ben göreyim, hani sen mi güçsün, ev mi, deplasman mı, ona göre video önerisi yapayım. Şimdi öyle hızlı yazmış ki ne olduğunu ben anlamadım. 4-3-3 ile çıkacağım demiş. İyi çık dedim ben de. Sonra bir baktım ki 3-2 yenildim yazmış. Dedim ki Allah, kolay kolay benim ev sahibiyken taktiğim yenilmez çünkü. Yani kolay kolay yenilmez. 3-2 yenilmiş. Bir de baktım ki meğer bizimki düşükmüş. Neden? Çünkü doğru bilgi vermediği için. Bana doğru bilgiyi verse ben videosunu açacağım, izleyecek. Böyle de yani canı sağ olsun, bedavadan puan gitti, öyle söyleyeyim. Gerçi diğer taktiklere de takımı da takımı dar kurmanın kötü sonuçları. Şimdi mesela bu taktik 5-3-2. Evet. Video fazla uzamasın. Bakın. Özellikle 4-3-3'lere karşı taktik soruyorsunuz. Hem bu video işinize yarayacak, hem de bakın daha kaç hafta önce attım? 2 hafta önce atmış oldum. 12 gün önce atmışım. Bak, 4-3-3'lere karşı %100 çözüm. Burada iç içe taktikler var. Güzelce sesli şekilde dinlerseniz, evde deplasmanda rakibin 4-3-3 geliyorsa bunun altına bile 4-3-3 gelen rakibime karşı ne kullanmalıyım? Ya dinledim ama anlamadım gibi bir saçma yorum lütfen yapmayın. Dinledim ama anlamadım, bana biraz uydurma geliyor. Çünkü hangi taktiği kullanacağını ben söyleyeceğim. Gidip de onu kullanacak. Video falan izleyeceğim. Hani amaçlar o. Evet, yine bakın burada 5-4-1 duvar taktiğimiz gayet de başarılı. Kullananların en çok keyif aldığı taktiklerden bir tanesi. FM'lerimiz zaten geliyor. FM sever kardeşlerimize de bu videoyu izledikleri için çok teşekkür ederim. Onlar da desteklerini esirgemiyorlar. Ben hemen hızlıca bir 5-3-2'ye geçeyim. Kime, ne zaman, nasıl kullanılmalı, dikkatlice dinleyin. Bilgi analistinizi mutlaka atmalısınız ve 4-3-3'lerle fake vermelisiniz. En büyük işlevi burada. İlk adım fake vermek. Rakibe kesinlikle 5-3-2 kullanacaksan, sen ilk önce içeriğini, yani bu taktiksel kısmı, bu kısım değil, taktiksel kısmı 5-3-2 olan kısmı ayarlayacaksın. Rakibin asla görmeyecek. Burada da 4-3-3 fake'ini vereceksin, ama unutmamalısın değiştirmeyi. Son yarım saniye elin hızlıysa, son 15 saniye hızlı bir şekilde 5-3-2'ye döndürürsen seni galibiyete daha fazla, daha hızlı şekilde ulaştırır, bilgi olsun. Çünkü rakip senin 4-3-3 geleceğini zannederse, özellikle güçlü bir rakipse daha ofansif gelecek. Bu da senin kontratakla gol bulmanı sağlayacak. 4-3-3 mutlaka fake için çok önemli. 5-3-2 özellikle, sağ olun, ülkemiz dışında çok fazla destek gören bir kanalımız var. Gerek Arabistan'dan, gerek İran'dan, Fars'tan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan çok fazla takipçim var. Almanya'dan, Belçika'dan, sağ olun, var olun destekleriniz için. İnşallah kanalımı izleyerek eğleniyorsunuzdur. Ben de izleyerek zaten destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hipi puanlarınızı da alırsak çok mutlu olurum. Evet. 5-3-2'de önemli olan tabii ki kanat beklerimiz çok önemli. Şöyle geldik. İki tane kanat bekim, hücumu yüksek olan oyuncuları, bak buraya bir nokta atış. Sonra geldin, defansın en yüksek oyuncusunu ortaya koydun ve dengeli bir takım çok önemli. Şurada da 98'lik, 99 ya da 105, 110'luk bir stoper olursa daha güzel olur. Kalecimiz görüyorsunuz 92, evet düşük aslında takımımıza göre. Ama 93-97'lerin olduğu bir takım, şöyle bakarsa zaten bizim takım ortalamamız 96-97 civarı. 98'lik, şöyle bakın, tam istediğime yakın bir takım ama 3 tane ofan, mesela ben bu haliyle bile verim alırım, emin olun. Ama orijinalde şuraya 2 yönlü orta saha olursa daha güzel olur. Ama bu şekilde oynasan da kötü mü? Hayır, tabii ki. En iyi iki forvetini
ileri atacaksın, keyfine bakacaksın. Bu şekilde dizilimi yaptıktan sonra asıl geldik en baba yere. Kontratak oynayacaksın. Burayı iyi dinle. Sarı, mavi, yeşile çok agresif. Kırmızılara sen eğer risk almayacağım diyorsan normal çık ama bu rakibin öne geçme olasılığını arttırır bir tık. Çünkü senin direncin kırılabilir. O yüzden ben en azından benim şimdi size göstereceğim şey de düşük zaten. Baskı da düşük olduğu için tamam kırmızı kart yeme riski var ama baskıya karşı da direnmenin en güzel olası şeyi de evet burada kıpkırmızı turuncu hakemde agresif kıpkırmızı hakemde en azından normal kullanın. Ben emin olun ki kırmızı turuncu hakemde bile çok agresif kullanıyorum. İsterse kırmızı kart yesin. Hiç önemli değil. En azından mücadele etmeden yenileceğime kırmızı kart yiyerek yenilirim. Tabii ki kıpkırmızı hakemde ben de bunu normal kullanıyorum. Ama sen yine bir yumuşatayım dersen kırmızı turuncu da agresif kıpkırmızı da normal kullan. Tavsiyelerimiz hakemle ilgili bu kadar. Şöyle geldim hemen. Pardon. Evet, Mayıs ayının bomba taktiği. 5-3-2 kontratak. Zaten hakemi sizlere anlattım. Burada detaylı dinleyenler hakem de kurtaracaktır. Baskımız 30, stilimiz defansif 36 ve yüksek hızda paslaşma 72. Orta saha kesinlikle defansa yardım ediyor. Bu taktiği iki şekilde anlatacağım. Yani bu taktiğin formasyonu kullanışını hangi takımlar hangi taktiklere karşı bir de rakip anormal şekilde güçlüyse nasıl direnir onu göstereceğim. Şimdi burada rakip sağlam bir menajerse rakipten 2-3 rank yükseksek bile 10 rank düşeye kadar yani 3 rank yüksekten 10 rank düşeye kadar bunu kullanabilirsin ev sahibiyken. 5-3-2 iyidir. 5-2-3'ü de kullanabilirsin ama 5-3-2 orta sahayı biraz daha kalabalık yaptığı için özellikle bir ofansif, iki tane iki yönlü koyarsan taktiğin direnci daha da artar. Benim kullandığım gibi de kullanabilirsin ama biraz daha fazla ofansife kaçar. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra yenilirseniz de niye yenildim demeyin. Evet, yenilebilirsiniz de. Bu arada %90 puan ve puanlar aldıran bir taktik. Deplasmanda ise yine sağlam bir rakibe karşı oynuyorsan 4-3-3'te fake var. 3-4 rankla yüksekten tut da yine 10 rank düşe kadar bunu deplasmanda rakiplerine karşı bulasın. Bakın 4-3-3 fake çok önemli. Şimdi gelelim en baba kısma. Rakip ama mesela 12-13 rank yüksekse tabii ki benim ilk tercihim ve tavsiyem 5-4-1 duvar taktiği. Bakın daha fazla kalabalık bir orta saha, daha fazla kalabalık bir defans, rakibi en azından galibiyetini frenleten bir taktik ve gol bulma oranı da yüksek bir taktik. Mağlup olur mu? Olur. Ama hani dediğim gibi 10 rank üzeri güçlü rakiplere karşı birinci tavsiyem 5-4-1 ama 4 tane orta saha yoksa 3 tane varsa şimdi burayı güzel dinle. Forvet orta sahaya orta sahaya destek olacak, orta saha defansa destek olacak. Geldik burada hemen 22 18 şöyle geldik 61. Evet. Burada artık ne yapacağız biliyor musun? Kıpkırmızı hakeme kadar çok agresif abi. Rakip 10 rankın üzeri. Bunu mecburen kullanacaksa bakın 5-4-1'in hakem formasyonu başkadır. Bununki başka. Karıştırmayın. Sakın 5-4-1'i de kırmızı hakeme çok agresif çıkmayın. Vallahi çat 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 kırmızı kart yersiniz. Sonra rakip de sizi öpebilir. Hareket yapmayacağım vazgeçtim. Evet. Küçük kardeşlerimiz de izliyor tabii ki. Şimdi burada 22-18-61 formasyonu kurdun. Deplasmanda evde kullanabilirsin ama 4-3-3'te fake'in çok önemli ve değerli. Benden bu kadar. Like at, abone ol, hiçbir puanı unutma. Allah'a emanetsin. Taktiklerimiz devam ediyor. Şimdi ben size bir de bu ay 4-3-3 B'sini attım mı hatırlamadım. Bir bakalım. Mayıs güncelin 4-4-2B evet Nisan var. Nisan ayının 2 haftalık olduğu için 4-4-2B'yi
ay sonuna doğru erteledim ve sizlere ben defansif taktiklere karşı anti taktikleri sunacağım. Bilginiz olsun. Takip eden, abone olan kazanmaya devam ediyor. Buradan bizi yurt dışından, Arabistan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, efendim mesela Almanya'da ya dünyanın neresinde olursa olsun bizi destekleyen herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Süper Lig'e çıkan Ahmetspor, Erzurumspor onlara da başarılar. Bursaspor'u tebrik ederim cidden. İnşallah onları da Süper Lig'de görürüz. Her birinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.